Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Yanımda çok değerli konuğum Doktor Yunus Uçarcı, kendisi fonksiyonel tıp hekimi. Onunla 3. videomuza başlıyoruz efendim. Çok güzel konular konuşuyoruz. Çok da böyle benim de bilgilendiğim bir yayın oluyor, program oluyor. Çok teşekkür ederim. Kadınların testosteronunu konuştuk bir önceki seride. Kadınlar zaten günümüz dünyasında dişil enerjilerini kaybedip eril oldular. Bir de testosteron verip biz onları erkeklerin açıkçası zaten performans anksiyetesi yaşayan bir erkek toplumuyla kadınlar yüz yüze. Acaba kötü etkiliyor olabilir miyiz? Bir de böyle bir şey var. O zaman hocam ilkel dünyalara bakmak lazım. Oralardaki kadınların testosteron seviyeleriyle şimdikileri nasıldır diye antropolojik çalışmalar. Erkeklerde biraz bunu gösteriyor ama kadınlar üzerine ben de şu an hatırlamıyorum ama kadının free androjen endeksiyle kriterize ettiğimiz testosteronu dünyada baktığımız zaman Türkiye'de kadınlarınki çok düşük. Uzak Doğu'daki kadınların bile free androjen endeksleri çok yüksek. Dolayısıyla testosteronize ettiğimiz kadınlar şunu yaşarlar, tartışırlar. Daha agresyonları olmaz mı? Hocam tartışırlar, daha çok tartışırlar ama hiç etkilenmezler. Yani o kafasında ertesi gün, ertesi hafta, ertesi ay o tartışmayı taşır ya, totalde tartışma ve sonrası bölümüne ayırdığı süreye bakarsan tartışır, sonra hiç onu yanında taşımaz. Aslında özgüven de tartışman gereken yerde geri adım atmamayı gerektirirse testosteron anlamda biraz seni agresif gibi gösterebilir ama hiç ondan etkilenmezsin, yanında taşımazsın, depresif olmazsın, ona buna anksiyete hissetmezsin. Dolayısıyla kadını biraz erkekleştirmiş olmuyor muyuz hocam? Ama gerçi biz normal sınırlara çekmeye çalışıyoruz. Çünkü dünya toplumlarında yapılan çalışmalara göre Türkiye'de kadınların serbest testosteron, bu free androjen indeksi düşük. Evet. Yani o zaman kadın erkek çatışma sorunları olmayacak mı demek istiyorsunuz? Şimdi kadın tartışacak ama onu tekrar hani bir pilavı pişirip getirme olayı olmayacak. Evet, olmayacak. Peki siz şuna katılıyor musunuz? Şu an günümüzdeki kadının konumlandırıldığı yerin milyonlarca yıldır gelen kadının fizyolojik olarak bulunduğu fiziksel ve psikolojik şeye paralel olduğunu düşünüyor musunuz? Ben bu kadın için de paralel olduğunu düşünmüyorum. Toplum için de paralel olmadığını düşünüyorum. Yani biz avcı toplayıcıydık yani. Şimdi tıkıldık evlere, aktivite yok hayatlarımızda, kimyasallara maruz kalıyoruz. Sürekli yeme halindeyiz. Hani önce vardı yiyordun, yoktu yemiyordun yani öyle bir mod. Şimdi sadece kadın değil erkek değil, genel toplumumuz da bundan etkileniyor. Belki testosteronlarını normalize ettiğimiz kadınlar daha normal kadın olacak. Daha çok tartışacak, daha çok sevişecek, kolay olayları kafasına takmayacak, daha güçlü olacak. Daha özgüvenli olacak. Daha özgüvenli olacak. Sportif performansını çok daha iyi yapacak. Sporda yorulmayacak. Sabahtan akşama bir sürü şeyle uğraşacak. İşi, şunu, bunu, çocuğu, ailesi. Ama akşam eve gelince kanepeye kendini attırıvermeyecek. Yani o testosteronu normalize ettiğin erkek ve kadında yorgunluk gelmez. Psikolojik ve fiziksel olarak yorulmaz. O yüzden kronik hastalıklarda, tansiyonda, şekerde ciddi koruyucu etkileri vardır. Normalize olmuş testosterondan bahsediyoruz sürekli. Ölçeceksin. Düşükse normalize ettiklerimizde. Mesela fibromiyalcik ağrılar. Çok ilginç. Fibromiyalcik ağrılar. Kayboluverir fibromiyalcik ağrılar. O eklem ağrıları, kas ağrıları. Yani genelde insanlara bakarız omuzları öne böyle biraz öne doğru dururlar. Testosteron normalize olduğu zaman arkaya doğru. Çünkü arkadaki kaslar, ben de kullanayım o zaman. erektör kasları var ya arkada. Bu erektör kaslar ama daha tabii güçlü olur ve kadını ve erkeği de daha dik tutar testosteron. Postürleri düzelir. Postür düzelirse zaten o boyun bel ağrıları azalır. Dünyada yapılmış çalışmalarda testosteronları normalize edilmiş erkek ve kadınların bel ağrıları azalır. Bir başka istatistikte iş başarısı artar. Çünkü hızlı düşünür, hızlı karar verir. Risk alır ama. Arabada giderken o dopamin patlattırıcı müzikler dinlememesi lazım. Çünkü risk alarak gitme. Rekabetten kaçınmazsın hocam testosteron. Her kırmızı ışık bir rekabettir ve önce çıkmak istersin. Seni rekabetten androjenik kadınlarla dolu bir dünya düşünemiyorum hocam. Kesinlikle erkekler için tehlikeli olurlar. Ama kastettiğimiz şeyler tabii ki yüksek dozlar değil.
normal değerlere getirmemiz gerektiğiyle ilgili. Buradan bir başka konuya geçmek istiyorum. Bu kronik hastalıkları konuştuk fonksiyonel tıpla ilgili ama şimdi toplumda neredeyse hani böyle dedeler, neneler böyle bir araya gelirler, toplanırlar falan ya, işte herkesin bir avuç ilacı vardır. Evet. Birbirlerini açarlar, gösterirler. Benim 3 tane tansiyon hapım var, benim 2 tane şeker hapım var, birinin kolesterol ilacı var. Neredeyse tüm toplum kullanır hale geldi. Hani bu Türkiye'de oranlar biraz daha yüksek. Ve kendi adıma söyleyeyim, ben çok daha erken yaşlarda lipid yüksekliğiyle karşı karşıyayım. 20 yıldır lipid ilacı kullanıyorum neredeyse. Bunların temelinde ne var? Hadi benimki enzim eksikliği, genetik geçişli bir durum. Ama toplumda bu durumun sebebi, bu kronik hastalıkların sebebi sadece testosteron değil tabii ki. Bize biraz bunlardan bahsedin. Yani işte hipertansiyonun alt mekanizmasında magnezyum eksikliği olabiliyor. Kofaktör eksiklikleri olabiliyor. Folat eksikliği olabiliyor. Yani kişiler nelere baktırsınlar? Hani herkes fonksiyonel tıp hekimine ulaşamıyor. Bir de Türkiye'deki tıp eğitiminde evet bize bu işte Krebs siklüsleri, metilasyon döngüsü, biyokimya, çok ciddi bir biyokimya eğitiminden geçiyoruz. Bir yıl boyunca büyük kitaplar okuyoruz. Ama ne hikmetse okulu bitirdikten sonra yangını söndürmeye yönelik tedaviler öğreniyoruz. Yani kanıta dayalı tıp bunu gerektiriyor çünkü. Olayın olmadan önceki süreci öğrenip ama o süreci engellemeye yönelik müdahaleleri çok tıp hekimleri öğrenmiyorlar. İşte sizin gibi, benim gibi ya da işte başka meslektaşlarım ya bunun bir yolu vardır deyip araştırmaları sonucu işte fonksiyonel tıpa ulaşıyorlar, alternatif tıpa ulaşıyorlar, fitoterapiye ulaşıyorlar. İşte ozon terapiler vesaire vesaire. Bunların hepsi tabii kök sebepleri de ortadan kaldıran tedaviler. Biz buradan şu mesajı vermek istiyorum. Yani insanlara şu mesajı vermek istiyorum. Sadece bizi dinleyen hekimler de, sağlıkçılar da var içlerinde. İnsanlar ne tahliller yaptırsınlar, ne destekler kullansınlar ki bu kronik hastalıklardan korunsunlar. Mesela diyabet çok yaygın, çok erken yaşlara da yayılmış durumda. Şimdi hemen kendimden örnek vereceğim. 20 yıldır da diyabetim var. Çok ilginç bir şekilde. Tabii genetik sebeplerim var. Ailesel geçişli benim. Aması ben kendimi bildiğim için buna yönelik önlemlere tabii ki erken başladım. Öyle olduğu için de bunun zararlı etkilerinden korundum. Ama biz insanları neyi göstermeliyiz, neyi anlatmalıyız ki bu insanlar bu kronik hastalıklara olabildiğince yakalanmasınlar ya da hangi destekleri alsınlar? Yani biraz geniş bir konu ama böyle birkaç cümleyle en azından işte misal beslenmede hep yıllarca işte yumurta tükaka dendi, şimdi evet iyi deniliyor gibi ya da işte ağır metal toksikasyonlarına maruz kalıyoruz, farkında değiliz. Ne yapmalıyız? Yani biz koyun yoğurdu yiyeyim mi? Kaymağı yiyeyim mi? Manda yiyeyim mi? Yemeyeyim mi? Yumurta yiyeyim mi? Yani aslında esasında birazcık böyle hani beslenmeye yönelik, bitkisel desteklere yönelik neler önerirsiniz insanlar? Çok geniş konuştum biliyorum ama çok da önemli bir konu. Hani mesela hipertansiyon ardından diyabetten bahsedebilirsiniz. Şimdi hocam vücutta iki sistem var. Bir yapım, bir yıkım dedik ya. Sempatik, yıkım varken yapımları yapamazsın. Ve vücut sürekli bir turnover, döngü içerisindedir. Hücre yapılır, yıkılır, yapılır, yıkılır. Bu bazen 3 ay olur, bazen işte 1 yıl olur, 2 yıl olur. Sadece nöron, sinir hücresini yeniden yapamazsın ama diğer hepsini yapılır, yıkılır. İnsan vücudu sürekli yapılıp yıkılar. Biz atomik olarak yani elektron olarak geçen yılki elektronlara, atomlara sahip değiliz. Değiştik yani. Değişiyoruz. Dolayısıyla burada yapım faaliyeti ne kadar önemli orası mühim. Ne oluyor da belirli bir yaşa geldikten sonra kronik hastalıklar artıyor. Demek ki yapım faaliyeti sürdürülemiyor. Kadına baktığın zaman burada yapımla ilgili en önemli hormonlardan, seks hormonlarından yani cinsiyet hormonlarından östrojenini 300-400'den 5'e 10'a kaybetmiş. Artık 300-400'de hayatını sürdürürken 5'e 10'a inmiş. Burada önemli bir enzim var. PENT enzimi diye. Hücre zarını yapan fosfatidil etanolamin N-metil transferaz diye bir enzim var. Hücre zarını yapıyor bu enzim. Bu enzim östrojen kontrolünde. O yüzden bu enzim östrojensizlikte çalışamadığı zaman sen ciltte, ondan sonra kemik yapıda, kalp damar sağlığında, kemikte, vajende kuruluk yaşıyorsun. Yeni hücre yapamıyorsun. Gözyaşı mesela. Göz kuruluğunun temellerinin bir kısmında da bunlar var. Yeni hücreyi yapamadığın zaman orada
bazı şeyler aksamaya başlıyor. Sağlıkla ilgili en temel şeylerden birisi damar sağlığıdır. Ve hücre zarının geçirgenliğidir. Yani damar sağlığı iyi olacak, hücre sağlığı, hücre zarı sağlığı iyi olacak. İşte buralarda yeni hücre yapımı ve o hücrelerin zar geçirgenliğini kaybedersek, şeker hastalığı, kolesterol, buralarda çok şey kaybediyoruz. Bu hormonal kısmı kaybettiğin zaman onun yerine koyabileceğin onun kadar etkili bir şey çoğu zaman yok. Ama sen sistemi yıkımdan kurtarabilirsin. En basit işte diyafram nefesleriyle falan kortizol, adrenalin sisteminden kurtarabilirsek en azından yıkıma engel olmuş oluruz. Sadece seks hormonları değil, başka yapım hormonu, growth hormonu var. O da bir yapım hormonu. Güzel uyursan, gece aç yatarsan growth hormonu iyi olur. Egzersiz yaparsan growth hormonu o da seni yapımlara sokabilir. İnsanlar neyle beslensin? Mesela işte gidiyoruz hekime, magnezyum istiyoruz. Ya boş verin bunları gibi bir yaklaşım oluyor ya. Şimdi bakın. Eğer doktor hastaya magnezyum vermezse, hani ölçeceksin falan ya tamam 2.1'in altındaki kan değerlerinde kanda magnezyum fazlası hücre içerisinde ya hücre içinde de o kadar azalmış ki kanda da buralara inmiş gibi bir yaklaşım var. İnsanların magnezyumu hocam nereden geliyor biliyor musunuz? Magnezyum bitkiye yeşil rengi veren maddedir. Klorofilin ortasındaki maddedir. Senin pazara çıkardığın bitki yeşil olmazsa satamazsın. Ne yapacaksın? Toprak, tarım toprağı, 100 yıldır aynı toprak. Hiçbir şey kalmıyor. Sonuçta bitkiler yabanildir. Biz onları yerleştirdik bir yere, hapsettik ve orada işte gübreyle toprağı destekleyip yeşil elde ediyoruz ya. O toprağa atılan magnezyum nereden? Gübre ofisinden. Yani insanların vücudundaki magnezyum çiftçi amca ve gübre ofisinden geliyor. Doktor yazmazsa onlar verecek zaten yani. Dolayısıyla burada bazı şeyler önemli. Omega 3 önemli. Magnezyum önemli. Magnezyumun formları şu. Magnezyum her formu magnezyumdur. Bugün Amerika'nın en popüler multivitaminin içerisindeki magnezyum oksit formunda. Her formu magnezyum bir dönem magnezyum oksite tükaka dendi. İşte bir glisinat, taurinat, işte evet. Şun gibi ata tuzları. Ben buna magnezyum şiiri diyorum hocam. Bu şiiri okursun. İşte şuna iyi. Magnezyumdur. Bitkilerden, yeşilliklerden alınmalıdır. Bir otoimmün, kronik falan hastalığın varsa da belirli bir yaşın üstündeysen de magnezyum kullanılabilir, kullanılmalı. Kan tahlilline bakarsın çok düşükse daha fazla kullanırsın. Omega 3 de faydalı, esansiyel, vücuduna yapamıyorsun. Dışarıdan alman gerekiyor. Bir de tabii bunlar doktor kontrolüyle yapılması lazım da. Ben alfa lipoik asitin çok etkili ve güçlü bir antioksidan olduğunu düşünüyorum. Hem suda hem yağda çözülen çok küçük bir molekül, beyin dahil her yere girebiliyor ve glikolizasyon diye bir şey var. Şeker gider proteine yapışır, Maillard reaksiyonu olur. Burada glikolizasyon, oksidasyon, enflamasyon, bu triadlar başlar ve yaşlılık olur. O şekeri yapıştığı yerden çekebilen çok az madde var. Bunlardan birisi alfa lipoik asit. Alfa lipoik asitin uygun dozajlamalarıyla ve bence aç karnına, çünkü başka şeyleri de şelat edip bağlayabilir, ağır metal şelasyonu da yapıyor. Alfa lipoik asiti bir anti-aging olarak düşünmek lazım. Şeker hastalığından koruyucu ve şekerin getirdiği zararları koruyucu, doktorun önerdiği dozajlarda, miktarlarda kullanımının çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de protein proteus lafından gelir. Başlangıç demektir. Canlıyla cansızı ayıran yegane temel protein sentezi yapıp yapamamaktır. Bugün protein sindirime mahkumdur. Sindirimden sonra amino asit elde etmemiz lazım. Ama sindirim yaşla, stresle, uykusuzlukla kötü. Bugün Alaska geyiği yesen iyi sindiremezsen o proteini parçalayamazsın. Büyük parçalar halinde kalır. Bağırsaktan o şekilde geçerse otoimmünite tetiklenir. Bunu yabancı algılar ve saldırır. Sen en sağlıklı şeyi yiyorum dersin ama ona saldırı haline geçebilirsin. Ben içerisi katkılı olmayan protein tozlarının faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı hormonlar işte serotonin, dopamin, pozitif duygu durum hormonları, peptit, amino asit kökenli protein hormonlar bunlar yani. Yapım faaliyetlerini desteklemesi, örneğin faz 2 detoks, faz 1 şemsiye, smoothie, yeşillik, içtim, vitamin, faz 2. Sistem faz 2'yi almasa, faz 2 amino asitlerle yapılıyor. Pozitif duygu durum hormonları yine kas kitlesinin korunmasında. Mesela bir kollajen, herkes kollajen, glisin, prolin, hidroksiprolin polimerleri bunlar. Protein tozlarında bunlar var. Glisin, prolin var bunlar. Zaten temeli var yani. Sen yapımdaysan makarnadan zaten da yapıyordun 20 yaşında kollajeni.
Şimdi protein tozu da kolajen yapımında değerli, önemli ve daha hesaplı. Bunlar magnezyum, omega 3, alfa lipoik asit ve protein tozlarının B12 o için amino ne düşünüyorsunuz hocam? Yani B12 metilasyon döngüsünde ve birçok hormonun üretiminde aslında koenzim de aynı zamanda. Ve B12 toplumdaki bu düşük, ben çok hasta görüyorum ki, gebe görüyorum ki B12 düşük, D vitamini düşük. Hiçbir normal sınırlarda değil. Yani bu düşüklüğün nedeni ne? Neden biz bunları alamıyor muyuz? Evet, alamıyoruz. Ememiyor muyuz? Evet, Kullanamıyor muyuz? Hepsi hocam. Şöyle, B12 hocam kobalt atomundan yapılıyor. Hayvan toprakla haşır neşir olması lazım. Oradan bir şeyler alırken kobalt atomu alması lazım ve hayvanın sindirim sisteminde rumenindeki probiyotik bakteriler o kobalta amin grubu ekliyor. Kobalamin oluyor. Yani B12 vitamini oluyor. Eğer topraktan uzaklaşırsan bu kobalamini yapamıyorsun. Ve B12 depolanan bir vitamin insan vücudunda. Ağızdan alıyorsun, midede bir işte faktör geliyor, ona bağlanıyor. Bağırsakta faktör geliyor, kanda taşıyan bir şey. Çok nazlı bir vitamin. Yani bir de şöyle bir şey var, bu da bilinmesi lazım. B12 kullanmaktayken B12 tahliline bakmayın. Aldığınızı ölçeceğiniz. Bırak B12'yi kullan, bırak bir iki hafta geçsin, depolansın. Hocam B12'nin hiçbir seviyesi senin kullanabildiğin fonksiyonel B12'yi göstermez. B12'yi ölçtüğümüz şey kanımızdaki B12. Kullanabildiğimiz, onu ölçemiyoruz. Onu ölçebilecek bir tek parametre var. İdrardan metilmalonik asit. O da adenozil kobalamin kısmını ölçüyor. Metil kobalaminli kısmını zaten ölçemiyorsun. İdrardan metilmalonik asit bakarsın. Yüksekse sen bunu Krebs siklusundan çevirttiremiyorsun. Orada iş yapmıyor. Döngüdeki işini iki yerde çalışıyor zaten. Malonik asiti çevirirken çalışıyor. Bir de yukarıda metil folik asitle birlikte metil B12 homosisteinden metionin yapıyor. Sonunda SAM denen metilasyonun yegane metil kaynağını S-adenozil metionin yapıyor. O da serotonin yapacaksan SAM'dan metil alıyorsun. DNA'yı tamir edeceksen alıyorsun. Östrojen detoksifiye edeceksen alıyorsun. Hücre zarını yaparken PEM, fosfatidil etanolamin, N-metil transferaz. Örneğin histamin intoleransı. Orada histamin N-metil transferaz enzimi. Her yerde metil transferaz enzimleri böyle oynuyor. SAM'dan alman lazım. Yegane metil deposu o. Ona gelen yolda da metil B12, metil folik asit gerekiyor. İşte o yüzden B12'yi doğru düzgün ölçemiyoruz yani aslında. Yani bizim bu laboratuvarda ölçtüğümüz değerler işte 300 ile 500 arası laboratuvar normal değerleri diyor ki biz bunu kabul etmiyoruz. Yani biz biraz daha yüksek seviye istiyoruz. O zaman bunun hiçbir anlamı yok mu? Yani hastanın B12'si 102 çıktı, biz destek başlıyoruz. Ya düşüklüğü elbette başlayalım, normalize edelim. Biz normale çıkardığımız değerde vücut o B12'yi metilleyebiliyor mu? O sistemlere sokabiliyor mu? Onu bilmiyoruz. Onun için de malonik asiti ölçmek gerekiyor. Yani bir hastalığı olan bir kişide B12'yi bu taraflardan ölçmenin faydası var. Her şey demek değil. Bazı fikirler verebilir ama genelde düşük bulduğumuz B12'leri bir 700-800'e çıkarmanın herhangi bir zararı yok. Pek çok faydası var. Yani insanoğlu hani diyorum ya kırmızı et yiyorum, işte şey yapıyorum. Yani kendileri bunu oral yolla tamamlamaları mümkün gözükmüyor. Evet. Gıdalarla tamamlamaları mümkün gözükmüyor. Mecburen bir takviye almak zorundalar. Bir de şurada B12 ile ilgili birkaç preparat var. Oral formları var, dil altı formları var, işte yutulan şekli var, çiğnenen şekli var, enjeksiyon şekli var. Bunlar da metil kobalamin, siyanokobalamin diye ayrılıyor. Evet. Şimdi siyanokobalamin, siyanürle birleşik. Kısmı var. Evet. Şimdiye kadar toplum hep siyanokobalamin kullandı. Hekimler bunu yazdı. Evet. Peki bu noktada siyanür aldı vücuda insanlar. Yani siyanür kimyasal bir zararlı değil aslında. Yarı bir organik gibi sayılır ama vücuda zararlı bir şey. Siyanit grubu aldılar oradan. Onu atabilmek için yine metille onu koparmak için bir metil grubu kaybettiler. Yani bu siyanokobalamin kullananların hepsi de bir sürü zarar görmediler. Ama daha zararsızı var. Hidroksikobalamin enjeksiyonu var. Metilkobalamin var. Sadece hidroksikobalamin kullananlar, tansiyon hastası olanlar pek yani ona biraz daha dikkatli kullanmaları lazım bence. Bir de hidroksikobalamin dil altı formları var. Tansiyonunu yükseltmezse, tansiyon hastaları için söylüyorum, kullanabilirler. Metilkobalamin dil altı formları çıktı. Hap formları var.
Hiç bunlara gerek kalmadan piyasada eskiden beri bildiğimiz ağızdan B12 vitaminleri de Evet, süper oral. B12 vitaminleridir. Ben onların da faydalı olduğunu Ama onlarda da biliyorum. işte bir Helicobacter pylori, yani midede bir inanılmaz bir böyle bir şeyle, bakteriyle yaşıyoruz. Evet. Onun da intrinsik faktörü azaltıp işte B12 emilimini olumsuz etkilediği ile ilgili de çalışmalar var. Ondan dolayı da oral preparatların ben kendi klinik deneyimimde de görüyorum, istediğim etkide yükseltmediğini görüyorum. Evet. Onun için de dil altı formlarının ya da injectable formların çok daha etkin olduğunu gördüm. Bu noktada eğer B12 kullanıyorsanız hekiminize bu noktada hani oral desteklerin her zaman fayda göremezseniz bu tarz formlara dönmek noktasında lütfen hekiminize talep edin. Evet. Zaten hekiminiz bunu düşünecektir. Hocam şimdi bir konu daha var. Son olarak onu konuşalım istiyorum. Yani çünkü son 3 yıldır, 4 yıldır hani bütün hekimlerin özellikle üstüne basa basa durduğu bu D vitamini hormonu. Aslında yıllar öncesinde ben İstanbul'da Harbiye'de bir kongreye gelmiştim. Fetal, Hormonu maternal. dediğinizde ona güldüm. D vitamini hormonu dedim. Evet, evet, biliyorum. Hormon aslında D vitamini, D hormonu mu demek lazım artık ya da kolekalsiferol mu demek lazım artık, adını da değiştirmek gerekiyor belki. O toplantıda üstüne basa basa D vitamini gebelere başlayın, rutin başlayın, işte yüksek dozlardan bahsettiler hatta. Ben böyle şok oldum, yani nasıl falan oldum. Çünkü o zaman ağırlıkta tabii gebe de bakıyorum. Hamile kadınları takip ediyorum. Devletimizin de öyle bir politikası var. Günlük 400 ile 600 ünite damla halinde aile hekimleri başlıyorlar zaten. Öyle olunca hani bir rutinde başlamıyordum tedaviye. Dönüşte o kadar hani böyle bu konunun üzerinde o kadar konuşuldu ki ben de geldim, çalışmaları bir daha inceledim. Yani tüm dünya eksik, bizde neden eksik değil? Bizde eksik olabiliriz. Yani niye bu kadar üzerine düştüler? Daha sonra yayınlamadım ama kendime göre bir örnek hasta grubu oluşturdum. Kendimi de bu çalışmaya dahil ettim. İlk gebeliği olan, 3. gebeliği olan, gebe olanlar diye bir grup oluşturdum. İşte postmenopozlar ve üreme çağındaki kadınlar diye bir grup oluşturdum. Ve bunların neredeyse tamamına yakını, %90'ın üzerinde kendim de dahil eksik çıktı. Ki ben hani düzenli güneşleniyorum, fizik egzersizimi yapıyorum, işte D vitamini kendimce alıyorum filan. Dedim yok, bu iş gerçekten ciddi. Çünkü D vitamini dediğimiz hormon aslında vücudumuzda birçok sistemde de rol alan bir hormon. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Ya da rutin kullanımını öneriyor musunuz? Kullanılacaksa hangi dozda kullanılmalı? Şimdi hocam bu D vitamini, vitaminli, hormonlu kısmında vitamin tanımı dışarıdan alınması gereken demek. Vücutta esansiyel olan dışarıdan alınması gereken maddeler var. Bunlardan birisi vitaminler. D vitamini biz vücudumuzda kolesterolden yapıyoruz. Kolesterolden böbrek ve karaciğer devreye girip sonra ciltte güneşin foton ışığıyla D vitamini haline geliyor. Bizim kullanabileceğimiz hale geliyor. Dolayısıyla burada bu D vitamini yapabilmek için bir kolesterol ihtiyacımız, bir de güneş ihtiyacımız var. Güneşten de bu D vitamini oluşturan ışınlar UVB ışınları. Onun gelebilmesi için dünyaya belirli bir açıyla gelmesi lazım, 55 derece. İşte bunun ölçüyorsun, biçiyorsun, işte dünyada bulunduğun yere göre D vitamini oluşturabiliyor musun gibi. Aslında çok kısa bir yöntemi var. Güneşin altına çık, gölgen senden daha kısaysa D vitamini yapabilirsin demek. Kışın, Ocak'ta, Şubat'ta, öğlen 1'de çık, gölgen senden uzundur. Gölgene bak, senden kısaysa güneşlen. Değilse D vitamini yapamazsın. UVB gelemez demek. İkinci bir şey, biz tüplerle hayatımızı yaşıyoruz. Evde, sonra işte arabaya giriyoruz. İşte oradan oraya, yani dışarıda pek bulunmuyoruz. Direkt UVB camdan geçemiyor çünkü. Camdan geçemezse o zaman hani bir laf var ya, güneş giren eve doktor girmez diye. Dolayısıyla UVB ışını D vitamini için çok önemli, gerekli. Ölçmek lazım. Düşük olduğu yerde damlalarla, yani bir ara bir şey vardı, ekmeğe damlat işte al 300.000 ünitelik bir D vitamini. Çok yüksek dozda bir işte 2 ayda bir, ayda bir yapılsın ya da bunu enjeksiyon yapılsın görüşler var. Artık bu günlük damla şeklinde, dil altı kullanım şeklinde döndü. Burada dozajlar değişebilir.
kanda istediğimiz normal aralıklar var. Bence bu aralık 80-60 aralığında bir yerde bu aralığı korumak lazım. O aralığa ulaşamadığın zaman damla sprey sayısını arttırırsın. Oraya ulaşmayı hedeflersin. Bizim coğrafyamızda Nisan-Ekim arasında UVB ışınları geliyor Türkiye'ye. Bu Nisan-Ekim arasını kullanmak lazım. Özellikle de işte gölgen senden kısa olan saatleri seçerek. Bir de D vitamini ciltte oluşuyor. Yani bu foşur foşur sıcak sıcak böyle her gün banyoyu o şekilde yapmamak lazım. Biraz daha ılık, sabunsuz, köpüksüz yapmak lazım ki ciltte oluşan bir işte vitamini, hormonu diyelim kaybetmeyelim. Yani buralara dikkat etmek lazım. Güneşlenme ne kadar olmalı? 10 dakika yeterli mi? Yoksa 20 dakika diyenler de var. Ya hocam şimdi bu... Bir de miktar önemli mi? Çünkü toplumumuzda muhafazakar bir kesim de var. Yani sadece elden ve yüzden almak yeter mi? Yoksa kolunu açmalı mı gibi? Yani böyle ön kola kadar açıp böyle güneşten UVB ışınlarının geldiği zamanlarda böyle yarım saatlik güneşlenmelerin faydalı, yeterli olabileceği düşünülüyor. En nihayetinde tahlile bakmak lazım. Böyle 6 ayda bir kontrollerle özellikle kış ayında, kıştan çıkarken seviyelere bakılması lazım. Burada önemli bir grup var, gebeler. Gebeler şu yüzden önemli. Yani insanlar evleniyorlar. Yani genetik olarak %98 yakınımız bir canlı var. İşte boz ayılar. Bize çok yakın genetik kromozom sayılarına şuna buna baktığınız zaman. Adam gidiyor, kadın gidiyor, yiyor dağ çileklerini, somonlarını, dolduruyor vücudunu, gidiyor gebe olarak mağaraya giriyor. Hiçbir şey yiyip içmeden 2 tane yavruyla çıkıp geliyor. Bedeninden başka canlı yapabiliyor. İnsanlar evleniyor, tesadüfen gebe kalıyor. Yani o kendi vücudunu doldurmuyor, gebeliğe hazırlamıyor. Karambolde şarampole yuvarlanıp gebe kalıyorlar. Öyle bir gebelik olmaması lazım. Gebeliğe hazırlanması lazım, vücudunu doldurması lazım. Gebeliğe girerken D vitamininin 70-80'lerde olması lazım. Eğer gebenin D vitamini düşükse çocuğunun D vitamini düşük olacak. Çocuğunun kemik sağlığı yetersiz olacak. Hatta mental sağlığı, her sağlığında biraz geriye düşebilir. O yüzden gebeler yani gebe kalmadan önce hekimle gidip değerlerini kontrol edip onları tamamlayıp ondan sonra bir planlı yolculuğa çıkması gerektiğini ben de sizinle hemfikirim. Evet, yapılması lazım. D vitaminini de ileri yaşlarda biraz K2 vitaminiyle kombine etmek lazım. Çünkü K2 vitamini, D vitamini kalsiyum metabolizmasında önemli olduğu için kalsiyum emilimini arttırdığında kalsiyumu biz istemediğimiz 2 yer var. Bir eklemler, bir de bu damar duvarına yapışmasını istiyoruz. Burada işte bu K2 vitamini K1 gibi değil. O farklı bir vitamin ve yine bu K2 yapılırken yine bağırsaktaki mikroorganizmalar falan çok önemli. Onlarla K2'ye çeviriyoruz. Menakinon 4, menakinon 7 diye 2 formu var esas. Etkili 4'ü kısa etkili, menakinon 7 uzun etkili. Şimdi artık bunun kompleks kombin şeyleri de yapıldı. D vitamini K2 ile kombinlersen, kombin preparatları kullanırsan buradan D vitaminin desteğiyle gelen kalsiyumu ekleme ve damar içerisine biriktirmezsin. Kemiğe yönlendirirsin demek. O yüzden 45-50 yaşından sonraki kısımlarda K2'li preparatlar daha değerli bence. Çok değerli bilgiler edindim. Bazı bilgilerimi güncelledim. Bazılarını tekrar dinledim. Çok ben faydalandım. Umarım dinleyicilerimiz de faydalanmıştır. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Tekrar bekliyorum yayınıma. Konuk olarak bekliyorum sizi kanalıma. Bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da herkese teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Hoşça kalın efendim.